Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden 6 Kasım 2024 yılındayız. Arkadaşlar günlerden çarşamba, hepinize hayırlı uğurlu bir çarşamba günü diliyorum. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Arkadaşlar bugünkü konumuz, haberimiz banka kasasından kaybolan altın ve değerli ürünler. Bakın sonunda bu altınları, iki müşterinin altınlarını banka kasasından kim çalmış, nasıl yapmış, nasıl bitmiş bu videoda. Bundan evvelki videolarda da bas bas bağırıyorduk. Altınlarınızı Türkiye'den Avrupa'ya getirmeyin. Tehlikeli olduğu için, değeri fazla olduğu için beyan etmeniz lazım. Türkiye'deki bankalarda kasalara koyup da gelin diye arkadaşlar, maalesef bakın bu haberde dinleyin neler olmuş, neler bitmiş. Gurbetçinin kayıp 8 kilo altının sırrı çözüldü. Afyonlu gurbetçinin Türkiye'de kasasından kaybolan 8 kilo altının akıbeti belli oldu. Hırsız kasayı çilingere açtıran bakın kim oldu. Ekim ayında Afyonkarahisar'da bulunan bir kamu bankasında sakladığı yaklaşık 8 kilo altının buhar olup uçtuğunu gören gurbetçi, aile sonunda altınların kim tarafından çalındığını öğrendi. Çalan kişinin emekli bir banka memuru olduğu ve çilingir vasıtasıyla gurbetçi aileye ait kasayı açtırdığı tespit edildi. Şimdi diyeceksiniz, ya nasıl olur, bu banka memuru da olsa başka birisinin kasasını nasıl açtırabilir? Bakın olay şöyle oluyor. Belçika'da yaşayan gurbetçi kasada birikiminin olmadığını görünce avukatıyla birlikte 11 Ekim'de Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kasasında tuttuğu yaklaşık 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığı şikayetinde bulundu. İlgili bankada kiralık kasası bulunan bir başka müşteri olan da 24 Ekim'de emniyete gelerek 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığı yönünde şikayette bulundu. Belki diyeceksiniz, ya neden bu kadar milyonlar değerinde altın oraya, arkadaşlar adam nereye koysun ki? Yastığının altına koyamaz ki 20 milyonluk 14 milyonluk değerli altını. En garantilisi bana sorarsanız orada, ama bakın herhalde orada da bundan sonra garanti yok. Kamera kayıtlarından ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM şubesi ekipleri müşterilerin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. KOM ekiplerinin incelemesinde müşterinin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin Haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu olan banka müdürünün soyduğunu belirledi. Ekipler şüpheli banka müdürü ile banka görevlileri ve çilingiri gözaltına aldı. Çilingirin ise ifadesine başvurdu. Banka müdürü emniyetteki ifadesinde bankada kendine ait, yani banka müdürünün kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu için, yani kasası arızalıymış, çilingiri çağırıyor, olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşterinin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını beyan etti. Yapılan ilk sorgunun ardından şüpheliler, banka müdürü ile banka görevlileri adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerden sonra banka müdürü nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı. Banka görevlileri ve çilingir kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri gurbetçinin aynı bankada bulunan kiralık kasasındaki 20 milyon değerindeki, ilk başta söylemiştik arkadaşlar, Belçika'da yaşayan gurbetçimizin 20 milyon değerindeki altın ve ziynetin çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ama 2 kere 2 4, kim çaldı görüyorsunuz tabii ki.
bence ortada ama tabii ki bu da kameralardan pek yakında meydana gelecek. Arkadaşlar bakın dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Daha biraz evvel söyledim. Düne kadar video yapıyorduk. En güvenli, değerli eşyalarınızı bilhassa gurbetçilerimizin nerede bırakabilir konusunda söylüyorduk. Türkiye'deki bankalardan bir kasa kiralayın. Değerli eşyalarınızı banka kasalarınıza koyup öyle gurbete yani sıla yolundan artık Avrupa'ya yaşadığınız ülkelere gidin ve değerli eşyalarınız Türkiye bankalarının kasasında kalsın. En garanti yerler oraları diye bas bas bağırıyorduk. Ben bu haberi okuyunca biraz afalladım. Bu dünyada bakın neler oluyor, neler bitiyor. Artık banka müdürü bunu neden yaptı? Belki borçlandı, bir şeyler oldu bilmiyorum. Acil paraya ihtiyacı oldu bilmiyorum arkadaşlar. Ben Murat Bozdağ'ın kimsenin de günahını almak istemiyorum. Her gurbetçinin 20 milyon liralık altını daha tam tespit edilmedi. Daha tam videolardan anlaşılmadı kimin aldığını. Ama yakında biraz evvel dediğim gibi o haberde gelir. Şimdi gurbette yaşayan arkadaşlar, kafamızda büyük bir soru işareti var. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bence arkadaşlar şimdi bu olay olmuş. Türkiye'de kaç yüz, kaç bin tane banka var. Bu olay bir kere oldu. Bana sorarsanız gene banka kasaları en güvenli yerler. Türkiye'de eviniz vardır, daireniz vardır. Kapısını kapatırsınız. İçinde değerli eşyalarınızı bırakırsınız. Dairenize, evinize bakan insanınız da vardır. Ama o adam tabii ki 365 gün, haftanın 7 gün, 24 saati, günün 24 saati nöbet de beklemiyor. O da evden çıkıp alışveriş yapması lazım filan fincan. Evde olsanız bile arkadaşlar biliyorsunuz hırsız gireceğim dedi mi girir. İster evde ol, ister olma. Onun için bana sorarsanız en güvenli, bu haberden de sonra söylemem gerekir, en güvenli yer banka. Artık gideceksiniz, büyük bir bankaya gideceksiniz. Oradan bir kasa kiralayıp bence yani. Ama sizler de bana yorumlarda yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Artık sırrını vermek istiyorsanız tabii yorumlarda yazabilirsiniz. Bahçede bir kuyu kazıp onun içine mi koyuyorsunuz artık bilmiyorum. Yok, şaka bir tarafa. Arkadaşlar sizler de ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın nerelere geldik, neler oluyor, neler bitiyor bu dünyada. Fazla uzatmak istemiyorum. Murat Bozdoğan'da bugün günlerden çarşamba dedim. Arkadaşlar saat erken. Saat şu anda 5:25. Ben de işe gitmem lazım, hazırlanmam lazım. Hepinize tekrar hayırlı günler. Çalışanlara hayırlı işler. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.